Pliosen dönemi sonraları ile Holosen dönemleri arasında Güney Amerika kıtasında geniş savanlar ve tropikal ormanlarla kaplı topraklarda sıra dışı bir canlı yaşıyordu. Devasa boyutlarıyla dikkat çeken ama davranışlarıyla bir o kadar sakin olan bu yer tembel hayvanının adı Megatherium. Adı Yunanca mega, büyük ve therion hayvan kelimelerinden türetilmiştir ve bu ismi sonuna kadar hak eder. Adı Latince kökenli olup büyük canavar anlamına gelse de bu dev yaratığın doğası barışçıldı. Yaklaşık 6 metreye varan uzunluğu ve 4 tonu aşan ağırlığıyla Megatherium tarihte karasal yaşamış en büyük memelilerden biriydi. Megatherium'un günlük yaşamı çoğunlukla bitki arayışıyla yavaşça ilerleyen bir ritme sahipti. Modern bir Afrika filiyle kıyaslanabilir boyutlara ulaşabiliyordu. Bu araştırma, Megatherium'un biyolojisi, ekolojisi ve yok oluşu hakkındaki güncel bilgileri derleyerek bu etkileyici canlıya dair kapsamlı bir bakış sunmayı hedeflemektedir. Bu video boyunca bu muazzam canlıyı sadece fiziki özellikleriyle değil, evrimsel geçmişi, ekolojik rolü, insanlarla etkileşimi ve kültürel yansımalarıyla birlikte ele alacağız. Gelin birlikte tarih öncesi Güney Amerika'nın bu yavaş devinin izini sürelim. İlk olarak 1788'de Arjantin'de keşfedilen fosilleri bilim dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. O zamanlar büyük keşiflerin yapıldığı, yeni yerlerin bulunduğu bir dönemdi. Arjantin'in tozlu ovalarında, Luján Nehri yakınlarında gerçekten çok şaşırtıcı bir şey bulundu. Manuel Torres adında yerel bir toprak sahibi kocaman kemiklere denk geldi. Daha önce hiç böyle bir şey görülmemişti. Bunlar sıradan bir canlının kemikleri değildi. O kadar büyüktüler ki dev gibi bir hayvana ait oldukları belliydi. Belki de oradaki insanlar daha önce de toprağın altında böyle şeyler bulmuştu. Ama bu keşif, bilgili insanların kulağına gidince bütün bilim dünyasının ilgisini çekecekti. Sanki toprak, bir zamanlar bu topraklarda yaşamış dev canlıların eski hikayelerini fısıldıyordu. Sonra bu kemikler, Atlantik Okyanusu'nu aşan uzun bir yolculukla İspanya'nın Madrid şehrindeki Kraliyet Doğa Tarihi Müzesi'ne gönderildi. Bilim dünyasında büyük yankı uyandırmıştır. Başlangıçta bu büyük iskeletlerin hangi canlıya ait olduğu netleştirilememişti. Bazı bilim insanları onun dev bir ayı ya da soyu tükenmiş bir fil türü olabileceğini öne sürdü. Ancak yapılan karşılaştırmalı anatomi çalışmaları ve akraba türlerin incelenmesiyle Megatherium'un günümüzdeki tembel hayvanlarla yakın akraba olduğu anlaşıldı. Megatherium, Pleistosen döneminde yaşamış ve Güney Amerika'nın büyük bölümüne yayılmıştır. Morfolojik yapısı onu modern tembel hayvanlardan ayırsa da, filogenetik olarak aynı üst familyaya yani Folivora alt takımına aittir. Aynı zamanda armadillolar ve karınca yiyenlerle akrabadır. Modern ağaç tembel hayvanlarının devasa bir yer versiyonu olarak düşünülebilir. Geniş gövdesi, güçlü kasları ve kalın kemik yapısı onun çevresel zorluklara karşı dirençli olduğunu gösterir. Ön ayaklarındaki 30 santimetreyi bulan kıvrık pençeleri hem besin elde etmede hem de savunmada işlev görüyordu. Ağaçlara tırmanmasa da büyük bitkileri yıkarak ulaşabileceği hale getirebilirdi. Fiziksel olarak ortalama uzunluğu 6 metreye, omuz yüksekliği ise ayakta durduğunda 3,5-4 metreye ulaşabiliyordu. Ağırlığı 4 ile 5 ton arasında olduğu tahmin ediliyordu. Kafatası nispeten küçük ve dar bir yapıya sahipti. Dişleri sürekli büyüse de diş kökü ve minesi olmadığı tahmin ediliyor. Bu şekilde de sert bitkisel materyalleri öğütmeye uygun olduğu görülüyor. Geniş kaburga ve güçlü bir omurgaya sahipti. Uzun ve geniş pelvis yapısı sayesinde arka ayakları üzerinde sabitçe durabilmesine ve kuyruğunu üçüncü bir destek noktası olarak kullanmasına olanak sağlıyordu. Ön ayakları arka ayaklarına göre daha uzun kavisli ve uzun tırnaklara sahip pençeleri vardı. Bu şekilde toprak kazabilir
ve dalları daha rahat bir şekilde çekebilirdi. Arka ayakları kısa ve küt olup vücudun ağırlığını taşımaya adapte olmuş durumdaydı. Fosil kalıntılarında deri ve kıl izlerine de rastlanmıştır. Kalın ve sert bir kürke sahip olduğu düşünülmektedir. Megatherium otçul bir organizmaydı ve temel besin kaynağı yapraklar, çalılar, meyveler ve düşük boylu bitkilerdi. Yavaş metabolizması sayesinde enerji tüketimi oldukça düşüktü. Bu da ona hayatta kalma konusunda avantaj sağlıyordu. Yüksek dallara erişebilmek için zaman zaman arka ayakları üzerine kalktığı düşünülüyor. Ön uzuvlarını destek olarak kullanarak ağaç dallarını kendine çekebilir ya da doğrudan devirebilirdi. Sindirim sistemi günümüz geviş getiren otoburlarıyla benzerlik gösteren çok bölmeli ve karmaşık yapıda bir mideye sahipti. Bu sistem yüksek lif içeren bitkileri daha verimli şekilde sindirmesine olanak tanıyordu. Ekosistem içindeki rolü sadece ot tüketimiyle sınırlı değildi. Megatherium'un ağaçları devirmesi, habitat yapısını etkileyerek yeni yaşam alanlarının oluşmasına katkı sağlıyordu. Bu yönüyle bir tür ekosistem mühendisi olarak da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeler dayanak noktaları ise diş yapısı, çene yapısı ve fosil kemiklerinde yapılan izotop analizleri değerlendirilerek yapılmıştır. Her ne kadar bu böyle araştırmalar olsa da bazı araştırmacılar omnivor olabileceği veya leş yiyebileceği öne sürülse de bu görüş geniş kabul görmemiştir. Megatherium'un devasa boyutları ona yırtıcılar karşısında doğal bir avantaj sağlasa da tamamen savunmasız olduğu anlamına gelmez. Büyük cüssesiyle yavaş hareket eden bir canlı olup dört ayak üzerinde hareket ederken beslenme ve savunma anlarında ne kalkabileceği düşünülüyor. Büyük mağara veya kendi kazdığı sığ çukurları barınak olarak kullanmış olabilir. Bulunan dışkı ve fosil analizleri sonucunda genellikle yalnız yaşadığı düşünülse de bazı fosil bulguları küçük gruplar halinde yaşadığı sinyalini veriyor. Pleistosen döneminde yaşamış en önemli avcılarından biri olan Smilodon, kılıç dişli kaplan, Megatherium için potansiyel bir tehdit oluşturuyordu. Ancak Megatherium'un derisi kalın, kasları güçlü ve refleksleri beklenenden daha iyiydi. Bir saldırı anında arka ayakları üzerine kalkarak boyunu artırabilir ve ön pençeleriyle ölümcül darbeler indirebilirdi. Bu savunma pozisyonu hem saldırganı caydırır hem de doğrudan fiziksel zarar verebilirdi. Bu tür davranışlar, Smilodon gibi yırtıcıların Megatherium'a saldırmadan önce 2 kez düşünmesine neden oluyordu. Doğal seçilim sürecinde bu tür fiziksel avantajların neslin devamlılığı açısından büyük önemi vardı. Megatherium, Pleistosen sonlarındaki büyük yok oluş olayından yani Kuvaterner yok oluşu, etkilenen birçok megafauna türünden biridir. Yok oluşu yaklaşık 8.000 ila 10.000 yıl önce gerçekleşmiştir. Megatherium'un yok oluşuna giden süreçte insan etkisi belirleyici olmuştur. Yaklaşık 12.000 yıl önce Güney Amerika'ya ilk Homo sapiens gruplarının ulaşmasıyla Megatherium'un yaşamı ciddi biçimde tehdit altına girmiştir. İnsanlar gruplar halinde organize avlanma becerisine sahipti. Bu, Megatherium gibi iri ama yavaş canlıların daha kolay avlanmasına yol açtı. Arkeolojik buluntular Megatherium kemiklerinde taş alet ve mızrak izlerini doğrulamaktadır. Ayrıca Pleistosen'in sonlarına doğru yaşanan iklimsel değişiklikler, ormanların geri çekilmesi, çayırlık alanların daralması ve su kaynaklarının azalması gibi ekolojik baskılar yarattı. Av baskısıyla birleşen bu faktörler, habitatların daralması, bu türün tükenmesine neden olsa da, yok oluşu sadece avcılığa ve iklim değişikliğine bağlayamayız. Göç eden insan ve diğer hayvanların getirdiği hastalıklar da bu durumu tetikledi. Son bireylerin yaklaşık 10.000 yıl önce yok olduğu düşünülmektedir.
Bugün geriye yalnızca iskeletleri ve bilimsel merakımız kaldı. Fransız doğa bilimci Georges Cuvier tarafından yapılmıştır. Cuvier'in bu tanımı, paleontolojinin modern anlamda doğuşuna katkı sağlamış ve soyu tükenmiş türlerin varlığını bilimsel olarak kabul ettirmiştir. Daha sonra yapılan fosil keşifleri, Megatherium'un iskelet yapısını tamamlamamıza olanak tanımıştır. Özellikle pelvis, omurga ve pençe kemikleri üzerindeki detaylı çalışmalar, bu canlıların hareket kabiliyetini daha iyi anlamamızı sağlamıştır. Günümüzde bilgisayarlı tomografi, CT taramaları ve 3 boyutlu modelleme teknikleri sayesinde Megatherium'un sanal canlandırmaları yapılmakta, hareket simülasyonları ve beslenme davranışları analiz edilmektedir. Bu rekonstrüksiyonlar yalnızca bilim insanları için değil, müzeler ve belgesel yapımcıları için de oldukça kıymetlidir. Örneğin Londra Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenen tam Megatherium iskeleti, ziyaretçiler için eşsiz bir görsel deneyim sunar. Megatherium her ne kadar dinozorlar kadar popüler olmasa da kültürel üretimlerde zaman zaman karşımıza çıkmaktadır. Buz Devri film serisindeki Sid karakteri doğrudan olmasa da Megatherium'un özelliklerinden esinlenilerek oluşturulmuştur. Ayrıca bazı belgesel yapımlarında, özellikle tarih öncesi yaşamı konu alan BBC yapımlarında Megatherium'un yaşam tarzı dramatize edilerek sunulmaktadır. Bu tür yapımlar hem eğitici hem de dikkat çekici içerikler üretmeyi mümkün kılmaktadır. Video oyunları dünyasında ise Arky, Survival Evolved gibi tarih öncesi temalı yapımlarda Megatherium gibi türlerle karşılaşmak mümkündür. Bu gibi platformlarda Megatherium evcilleştirilebilir, kullanılabilir veya doğrudan etkileşime girilebilir bir unsur olarak yer almaktadır. Megatherium eğer günümüze kadar hayatta kalmış olsaydı, bu nasıl bir dünya olurdu? Muhtemelen doğal yaşam parklarında veya koruma alanlarında gözlemlenebilir, biyolojik çeşitlilik üzerine yapılan çalışmalarda kilit rol oynayabilirdi. Belki de tıpkı filler gibi koruma altına alınmış türlerden biri haline gelirdi. Daha ileri bir senaryoda, çocuk kitaplarında veya çizgi filmlerde Megatherium karakterlerine rastlayabilir, Megatherium Günü gibi etkinliklerle bu dev canlıya adanmış festivaller düzenlenebilirdi. Bu olasılıklar bile doğanın çeşitliliğini ve insanın tarih öncesi yaşamla bağ kurma arzusunu gözler önüne seriyor. Megatherium gibi canlılar yalnızca geçmişin değil, insanın hayal gücünün de bir parçası haline gelmiş durumda. Eğer bu videoyu ilgiyle izlediysen, lütfen beğen tuşuna bas ve kanalımıza abone ol. Yorumlara, gelecekte incelememizi istediğin tarih öncesi canlıları yazabilirsin. Bir sonraki bilimsel yolculukta görüşmek üzere.